Selamlar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Filiz ben. Bu hafta yine güzel bir çalışma yapalım birlikte. Haftalık neler örüyorum serisine ek bu modelde detaylı bir şekilde sizlere anlatmak istedim. Ördüğüm model oldukça kolay. Düz örgü, ters örgü ve haroşa örgüden oluşan bir model. Instagram sayfamdan beni takip edenler detaylı bir şekilde bu modeli bilir. Ön kısmında manzara işlemimiz var. Güzel bir nakış yapıyorum. İster kız ister erkek bebeğe uyarlanabilir bir model. Gördüğünüz gibi ben kız bebeğe öreceğim. Pembe, yeşil ve beyaz tonlarında olacak. İpim orta kalınlıkta olan Alize Baby Best. Yine aynı kalınlıkta olan Nako Elite Baby'de kullanabilirsiniz. Şiş numaram ise 3,5. Ben 2 yaş için başladım. 2 yaşa kadar 80 ilmek ile başlayabiliriz. Yani 80 ilmeği 1 yaş içinde kullanabiliriz. 80 ilmek şişime attıktan sonra 3 sıra haroşa çizgisi olana dek ördüm. Sonrasında ayrımlara geçtim. Ayrımlarım da şu şekilde. Düğme bandımız 6. Bir tane artırma ilmeğinin yanında düz ilmeğimiz var. Sonrasında dolayarak artırıyoruz. Ardından 9 ilmek. Artırma kısmı 2 ilmek. Sağından ve solundan her ön yüzde dolayarak artırıyoruz. Arka ayrım 24 ilmek. Tekrar artırma kısmımız 2 ilmek. Sağından ve solundan dolayarak artırıyoruz. Kol ayrımı 9. Yine 2 ilmeğimiz artırma ilmeği. Dolayarak her iki yanından artırıyoruz. Ön kısım ise 18 ilmek. Dolayarak artırdık. Yine bu kenarda da gördüğünüz gibi bir düz ilmeğimiz var. Dolayıp artırıp düz ilmeğimizi ördükten sonra 6 ilmekten oluşan düğme bandımızı örüyoruz. Düğme bandı da şu şekilde. 4 ilmeğimiz haroşa, 2 ilmek de kenar hattı olarak devam ediyor. 2 ilmeğimiz de bu başlangıçtan itibaren yani ilmekleri attık. Sonrasında başta ve sondaki 2 ilmeğe bu işlemi uyguluyoruz. Burada yaptığımız teknik de şu şekilde. Şöyle burada göstereyim ben. Bakın. Şöyle örerek geldim arka yüzü. Son kalan 2 ilmeğimi gördüğünüz gibi örmeden şişime aktarmışım. Ön yüze çevirdiğimde ise şöyle ikisini düz örüyorum. 4 ilmeğim de haroşa, aynı şekilde modelime devam ediyorum. Burada yapılan işlem sadece bu şekilde. Ön yüzde ilmeklerimizin ikisini düz örüyoruz. Arka yüzde de örmeden alıyoruz. Yine başlangıçta da başta 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve devam ediyoruz. Sona geldiğimizde de 2 ilmeği düz örüp sırayı bitirmiş oluyoruz. Buradaki hat bu şekilde örülüyor. Diğer videolarımda bunun detaylı anlatımını bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi modelimize devam edelim. Şöyle bir bakıyorum. Kaç sıra artırmışım? Her ön yüzde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 defa artırdıktan sonra arka yüzdeki sıramızda haroşa başlatıyoruz kol ayrımlarını. Gördüğünüz gibi bunu 3 sıra öreceğiz. Fakat şöyle bir farklılığımız var. Ben kol kısmındaki bu haroşayı örerken de artırmalarıma devam ediyorum. Şöyle bakın, bu kısımlarda artırmaya devam etmişim. Bunu dolayarak değil de gizli artırma yöntemini kullanıyorum. Şu şekilde. Gizli artırma yöntemiyle yine bu kısımlardan artırmamı yaptım. 3 haroşa çizgisi olana dek. Şöyle bir kısım var. Onu da atlamayayım.
Yine buralarda da aynı şekilde devam ettim. Gördüğünüz gibi bir tek son, yani 3. haroşa çizgisini yapmadan önceki ön yüzdeki sırada beden kısmındaki ayrımlarda artırma yapmadım. Ama diğer 2 haroşa çizgisinde de bakın gördüğünüz gibi 2 sefer artırmışım. Sadece son sırada beden kısmında yapmadım ama kol kısmı 3 sıra olana kadar artırmamızı yapıyoruz ki bu kısımda böyle kasmadan geniş dursun. 3 haroşa çizgisini tamamladık ve ben ön yüzdeyim. Şimdi öreceğim sırada kol ayrımındaki ilmekleri kapatıyor olacağım. Arka yüzde de kol altının birleştirmesini yapacağım. Şöyle ilk önce yine düğme bandını örüyorum. Dün fırsat bulabilseydim aslında baştan sona anlatımını yapacaktım ama bu robanın daha önce anlatımını kanalımda yapmıştım. Detaylı bir şekilde başlangıçtan itibaren anlattım. Onu da video sonuna ekleyeceğim. Tıklayıp bu şekilde de örebilirsiniz. Eğer örgüye yeni başlayanlar varsa detaylı bir şekilde oradan bakarak örebilir. 6 ilmek düğme bandımı ördüm. Buradaki düz ilmeğimi ördüm. Haroşa kısma geçtim. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek daha örüyorum ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. Koldaki ilmeklerimizi bu şekilde kapatıyoruz. Bunu yaparken çok sıkı örmeyelim ki kasma olmasın. Video uzamasın diye ilmeklerimi kapatıp geldim. Bakın 2 artırma ilmeğimiz vardı bu kısımda. Birini ben kola eklemiştim. Gördüğünüz gibi. Biri de arka ayrıma kalıyor. Şöyle onu da örüyorum ve bir öncekini örerek kapatacağım. Onu da örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlatıp kapatıyorum. Şöyle bu düz ilmeği de ördüm ve son kalan ilmeği de kapattım. Şimdi ben bir önemli hususu unutmuşum. İlik aralığını. Her 12 haroşa çizgisinde bir de bu şekilde iliklerimizi açalım. Bunu da şöyle yapıyorum. 2 ilmek ördüm, bir doladım. 2 ilmeği de birlikte örerek kestim. Kalan 2 ilmeğim var zaten bu kenardaki düz ilmekler. Onları da örüp bitiriyorum. İliğimi de bu şekilde açıyorum. Devamında da dediğim gibi 12 haroşa çizgisinde bir tekrarlayalım. Şimdi ben bu kısımdan arka ayrımı örerek devam edeceğim. Yine aynı şekilde şöyle son kalan bu artırma kısmındaki düz ilmeği örüp sonrasında ilmeklerimi keserek devam edeceğim. Buradaki düz artırma ilmeğine kadar. Bu sırayı tamamlayayım. Arka yüze geleyim. Kol altı birleştirmesi. Arka yüzden ön ayrımı örerek kol altına geldim. Şimdi burada da bir püf noktası var. Onu size göstermek istedim. Şöyle bakın, bir ilmeğim kalmış sol şişimde. Şimdi farz edelim. Şöyle bir ilmek buradan, bir ilmek de diğer taraftan aldık ve birlikte ters örerek birleştirdik. Bakın ne oldu? Bu kısımlarda gördüğünüz gibi bir boşluk oluştu ve hoş görünmüyor bu şekilde. Şimdi burada yapacağımız bu teknik ile farklılığı göreceksiniz. Şimdi burada yapacağımız teknik şu şekilde. Burada kalan tek ilmeğimizi boşa çıkardık. Şöyle bu kısımdan bir ilmek alıyoruz. Şöyle kestiğimiz ilmeklerin üstünden olsun. İlmeğimi aldım. Ardından boşa çıkardığım ilmeği aldım. Ve çıkarmış olduğum, çekmiş olduğum ilmeği de şişime aldım. Üçünü birlikte örüyorum. Şimdi bakın.
daha sıkı ve bolluk olmayan bir görüntü oldu. Örmeye devam ediyorum. Diğer kol altını da aynı şekilde birleştireceğim. Diğer kol altına geldim. Burada da tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bu ilmeğimizi, kalan bir ilmeği boşaldık. Şöyle kesme yaptığımız, yani ilk ilmek de olabilir. Şöyle ayarlayalım. Şişimizi geçirdik. Buradaki kalan ilmeğimizi de alıyoruz. Diğer çekmiş olduğumuz ilmeği de 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bu kısmı iyice sıkıladıktan sonra örgümüze devam ediyoruz. Birleştirme işlemini de bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle bakın. Her iki kol altı da çok güzel görünüyor. Şimdi ön yüzde bir sıra öreceğim. Arka yüzde de bir sıra. Sonrasında diğer renge geçiş yapacağım. Ön yüze geçtim. Şişimde toplamda 125 ilmek var. Bu sırada diğer renge geçiyorum. Şöyle diğer rengimi aldım. Buradan devam ediyorum. Sırayı tamamladıktan sonra buradaki ipimi de kesip burada bir sabitleme yapıp iplerimi gizleyeceğim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Düğme bantları, kenar kısımlar, ön yüzde 2 düz, 4 ilmekte haroşa. Zaten beden kısmımızda düz örgü. Arka yüze geldiğimizde ise başta ve sondaki 2 düz ilmeği örmeden alıyoruz. 4 ilmeğimiz haroşa. Orta kısımdaki ilmeklerimiz de ters örgü. Yeşil iplikle 2 sıra ördüm. Şimdi aynı şekilde örgüme devam edeceğim. 12 haroşa çizgisinde bir de ilekleri açıyor olacağım. Örgümü ilerleteyim, devam edelim. Yeleği tamamladım. Şöyle kısaca diğer renk geçişini ve bitişini anlatayım. Her 12 haroşa çizgisinde bir iliklerimi açtım. 4. ilikten sonra şöyle bir 9 haroşa çizgisi kadar yeşil iplikle ördükten sonra da 3 sıra beyaz iplikle ördüm ve son iliğimi açtım. Sonrasında da 3 haroşa çizgisi daha örüp ilmekleri kapattım. Yeleğimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi üzerindeki figürlerden birkaçını sizlere göstermek istiyorum. Güneş figüründen başlayalım. Sarı ipliğimi aldım. Şöyle bakın. İpimizin uç kısmından tutuyoruz. Şöyle buradan tuttum ve üzerine çevirdim. Buradaki iplik üst tarafta olacak şekilde şöyle bir halka oluşturdum. Sihirli halka. Ardından şimdi sabitleme kısmını yapıyoruz. İlmeği aldım, bir zincir çektim ve sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Bu halkanın içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyorum.
Son olarak 12. trabzanımı yaptım. İpimi çekiyorum. İyice bu kısmı bakın sıkıladım. Başta yapmış olduğumuz trabzanın tepe kısmından tığımı geçiriyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oluyorum. Buradaki ipimi iyice sıkıladım. Şöyle araya alıp bu kısımda da kilitliyorum. Ardından fazla olan ipimizi kesebiliriz. Yine 3 zincir çektim. Batmış olduğum bu yuvaya tekrar bir trabzan yapıyorum. Aynı şekilde bir tane daha. Öreceğimiz bu sırada her yuvaya ikişer trabzan yapıyoruz. Sonki yuvanın içerisine de 2 trabzan yaptım. Yine başlangıçtaki trabzanın yuvasına battım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şöyle bir zincir çekip sabitledim. Şöyle 1 metreye yakın ipimi ayarlayıp kesiyorum. Bununla güneş kısmını tamamlayacağız. Güneş figürünü tam bu kısma sabitleyelim. Şöyle üstten ve alttan orantılı bir şekilde ayarlayalım. İğne ile sabitlemesini yapalım. Evet. Şimdi güneşin ışınlarını yapalım. Sabitleme kısmına geçiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hem buradaki güneşin ışınlarını yaparken bu kendiliğinden sabitlenmiş olacak. Şöyle bakın. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin bu kısmından giriyorum. Hemen 1, 2. 2 ilmek yan taraftan çıkıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine battım. Şöyle hemen yandan diğer trabzanın yuvasından çıkıyorum. Evet, hafifçe çektim. Sonrasında yine buradaki hizadan ayrılmayalım. Şöyle ilk yaptığım çizgiyi hizalıyorum. Şöyle şu kısma denk geliyor. Battım. Yani buradaki kısım 2 santimse diğeri 1 santim şeklinde olacak. Şöyle buradan girdim. Hemen yandaki trabzanın tepesini hizalıyorum. Onun karşısından çıkıyorum. Kısa olanı yapıyorum. Sıradaki yuvaya batıp yandaki yuvadan çıkıyorum. Sonra yine aynı şekilde bunu hizalıyorum. Tam karşısına bu kısma battım. Diğer trabzanı da hizaladım. Trabzanın yuvasını ve diğer yuvadan çıkıyorum. Bu işlemi sırayla yapıyoruz. Tüm çevresi dolana kadar. Buradaki figürü tamamladım. Şimdi arka yüzden şöyle bir ilmeklerin arasından geçip sabitlemesini yapıyorum.
Ve tamamlamış oldum. Şöyle bakın. Buralardan asla çıkmaz. Çünkü burayı yaparken gördüğünüz gibi sırayla da sabitlemiş olduk. Bu figür tamamlanmış oldu. Bir de ağaç figürünü göstermek istiyorum. Şöyle ilk önce bir sabitleme yaptım. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. İlk zincir yuvasına 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2. Tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ardından yine bir 3 zincir ve buradaki 3 ilmeğe tığımı geçiriyorum. Bakın. Bunların içinden batarak yine 2 tane yarım trabzan örüyorum. Sonrasında yine aynı şekilde 3 ilmeği birlikte ördüm. 3 zincir. Buradaki 3 ilmeğe tığımı geçirdim ve onların içine batarak 2 yarım trabzanımı örüyorum. Kalan bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 zincir. 3 ilmeğe tığımı geçirdim ve 2 yarım trabzan. Bu şekilde devam edeceğim. İstediğim uzunluğa gelene kadar. Bunu da ben formunu vererek uzunluğunu istediğim ölçüye gelince tamamlıyorum. Şöyle birkaç tane daha devam edeyim. Böyle bu ölçü benim için yeterli. Şöyle kaç tane yapmışım bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 9. Şöyle bu kısımdan başlıyorum ağacın ayarlamasına. Şöyle bir form veriyorum ben. Hafif bir eğimli bir ağaç. Şu kısımdan hemen sabitlemeye başlayacağım. Şöyle hafif bir bu kısma eğimini verdim. Kalan kısmını da düzeltiyorum. Şöyle. Dilerseniz siz bu şekilde bir sabitleme yapın. İğneyle ilk defa deneyenler için söylüyorum. Sonrasında dikişini yapın. Şimdi bunu sabitleyeceğim ve dallarını yapacağım kadar çok da öyle dolaşma olmasın. Yine bir metre kadar ayarladım ipliğimi. Şöyle şu kısımdan örgümü bitirdiğim yerden başlıyorum sabitlemeye. Şöyle çok arkaya çıkmadan yapalım bunu. Bu birazcık yelekten alıyorsak çoğusu bu yapmış olduğumuz ağaç figüründen geçmeli. Şöyle sabitleme yaptık. İyice bu kısmın sık olmasını istiyorum. Tekrarlayacağım. Her boğumda bir tekrarlıyorum. Böyle teyel gibi olmasın. Geri alarak kilitleme yöntemiyle dikiyorum. Evet. Şöyle 3 tanesini sabitledim. Hafif eğimini sola doğru veriyorum. Çok olmayacak şekilde. İki boğum kadar o tarafa doğru, sol tarafa doğru diktim. Şimdi çeviriyorum bu tarafa. Ve son olarak kalan iki boğumu da düz yapıyorum şöyle. Evet. Şimdi burada bir gizleme yapmak istiyorum. Fazla olan ipimi şöyle iç tarafa doğru aldım. Burada bir
gizleme yapacağım ve de sabitleme ve tam şu kenardan çıkıyorum. Fazla olan bu ipimi kestim. Şöyle bakın. Dikişimizi yaptık. Şimdi dal kısmına geçiyorum. Dalları da dilediğimiz gibi yapabiliriz. Ben şöyle bir 4 tane yapıyorum. Biri bu kısma, biri böyle, biri böyle, biri böyle doğaçlama çalışıyorum. Siz dilerseniz bir kalemle çizip öyle de yapabilirsiniz. Şöyle 2 ilmek aralıklı, bakın, çıkıyorum. Şöyle ipimi sağa doğru alıyorum, çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum ve ipimi çektim. Aynı yuvaya giriyorum. Buradaki mesafenin uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 2, 1,5 gibi ilmek aralığında yapıyorum. Tekrar göstereyim. İpimi sola aldım. Aynı yuvadan batıyorum. Buradan çıktım. Ardından bu ipim altta kalacak şekilde iğnemi çekiyorum. Şimdi burada da bir hafif bu kısma doğru eğim vereceğim. Bir alt tarafa doğru geçtim. Bir alt sıraya. Bakın. Bir tane daha yaptığımda yeterli olacak. Evet. Arka yüze geçip sabitleyeceğim. Diğer dalları da tamamlayıp geliyorum. Ağaç figürünü tamamladım. Yaprak kısmına geçiyorum. Burada tabi dilediğiniz renkleri siz kullanabilirsiniz. Şöyle şu kısımdan çıkıyorum. Aynı yuvaya, buradaki aslında işlemin aynısını yapıyoruz. Tek fark, burada daha küçük küçük yaptık. Burada biraz boyutunu büyüterek yaprak yapıyoruz. Çıktığımız bu kısımdan yine batıyoruz. Yaprağın boyutunu ne kadar istiyorsak o kadar olacak şekilde çıkıyoruz. Yine ipimiz gördüğünüz gibi altta. Çekiyorum. Hemen bu çıktığımız kısımdan değil de bir sonraki ilmeğin yuvasından batıp hemen yan tarafta yapacağımız yaprak kısmına geçiyoruz. Aynı kısma batıyorum. Diğer yaprağın boyutunda iğnemi çıkardım ve ipimi çekiyorum. Çıktım bu kısımdan değil de bir sonraki yuvadan batıp sıradaki yaprağın kısmından çıkıyorum. Bunu yaparken her zaman ipimizi çok sıkı veya çok gevşek bırakmayalım. Buradaki yaprağın sıklığını da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yan yana
veya biraz daha aralıklı olabilir. Bu hafta bu yeleği örerken sizlerle de kısaca yapımını paylaşmak istedim. Nakış kısmına başlamadan önce dilerseniz burada suda eriyen veya ısıda eriyen telalardan yardım alabilirsiniz. Ben nakış kısmı bittikten sonra arka kısma ince bir astar ekliyorum ve o şekilde modelimi tamamlamış oluyorum. Instagram'dan beni takip edenler bilir, ben bu modeli erkek bebeğe de uyarlıyorum. Onun için de bu kısma bir araba figürü örüyorum. Kız bebek için de kız figürü. Onların yapımını daha önce kanalımda anlatmıştım. Birkaç yıl önce videolar kısmından aşağı doğru indiğinizde bulabilirsiniz. Robanın yapımını da video sonuna ekleyeceğim. Tıklayıp baştan sona da modeli örebilirsiniz arkadaşlar. Bir de unutmadan ben çiçekli hırka anlatmıştım. Orada da video sonunda bayağı figürler anlattım. Birkaç model şeklinde. O videoyu da ekleyeyim. Dilerseniz o figürlerden örüp burada kendi tarzınızda farklı bir model de hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu haftalık videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Herkesten bir kalp emojisi bekliyorum. Veya bir palmiye ya da güneş olabilir. Dilediğiniz bir emojiyi ekleyebilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.